Merhaba figür dostları. Bomba gibi bir figürün yeni videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bu figür hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tanıtacağım figürü ben yaptım arkadaşlar. Tamamen el emeği, göz nuru. Ev yapımı yani. Ne demek sen yaptın? Tabii ki sen yapacaksın diyenleriniz olabilir. Ama bu figürü bir set olarak, ne bileyim bir model kit olarak almadım. İnternetten gördüğüm şablonlarını indirip renkli kağıda bastırttım, kartonlara bastırttım. Daha sonra kestim, biçtim, yapıştırdım ve bu hale getirdim. Üzerinde büyük mühendislik var. Gerçi ben mühendis değilim ama mühendis arkadaşlarımın yardımlarıyla tabii ki destekleriyle birçok değişiklikten sonra güzel bir hal aldı. Videoda onu göreceksiniz. Gelelim figüre. Aranızdan ne olduğunu birkaç kişi biliyor. Çünkü onlarla paylaştım. Desteklerini aldım. Bilgilerini paylaştım. Bilgilerini aldım tabii ki. Bana bayağı bir yardımcı oldular tarihi konusunda falan. Desteklerini esirgemediler. Onlara da teşekkür edeceğim birazdan tekrar. O çikolata renkli sanatçının zamanından gelen 80'lerden kalma efsanevi, büyük savaşçı, büyük silah, dünyanın koruyucusu. Bayanlar baylar, karşınızda Robotech. Bu figür Robotech, bilmeyenler için küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Robotech yayınlandığı 80'li yıllarda dünyada ve ülkemizde çok sevilen anime serilerinden biriydi. Yayınlandıktan sonra o kadar popüler oldu ki filmlere, çizgi romanlara, RPG oyunlara, romanlara ve daha birçok şeye kaynaklık etmişti. Amerika-Japonya ortak yapımı seride savaş uçağından robot savaşçılara dönüşen kahramanlar anlatılmaktaydı. Belki hatırlayanlarınız vardır. 80'ler döneminde çocuk olmuş tüm bireylerin oyuncaklarını ve figürlerin hayalini kurduğu bir yapımdı Robotech. Bir diğer adı da SDF-1, yani Super Dimension Fortress olarak geçiyor. Türkçe mealiyle süper boyutlu kale. Peki ne olmuştu? Dünyaya Makros isimli bir adaya nereden geldiği ve kimin yolladığı belli olmayan T1 uzay gemisi düşer. İçinde ne olduğu da belli değildir. Bilim adamlarının sağlar içine ve tamir etmeye başlarlar. Bunun uzaylılara ait olduğunu sonra öğrenecekler dünyalılar. Bütün dünya bir olur ve Dünya Federasyonu kurulur. 10-11 sene geçer. Gemi tamir edilir ve bu gemi dünyaya gelecek uzaylı istilalarından korunmak için kullanılacaktır. Gemi yapılır, tamir edilir. Tam start verileceği sırada dünyayı uzaylılar istila ederler. Tabi biraz gemi büyük olduğu için biraz ekran dışına çıkabiliyor. Bunun yanında bu geminin en büyük özelliği çok sıkıştığı ve ihtiyacı olduğu zaman uzay gemisi bu formundan devasa robot formuna dönüşebiliyor olması. Bir yapıya sahip olmasıdır. Bu uzaylı teknolojisini kullanarak da kendi savaş uçaklarımızı pilotların içindeyken istenildiği an robot formuna çevirip kullanılmasını sağlar hale getirmişlerdi. Bu uçaklara Veritech adını verilmişti ve saldırgan ırk Zantreidilere karşı savaşta yardımcı olmuştu bunlar bize. İşte bizi cezbeden en büyük etmenlerden biri de budur. Bunun da Transformers kültürünün de ilk adımlarından biri olduğunu düşünüyorum her zaman. Tabii bu konuda daha üstad bilgili arkadaşlarımız var. Yani bir yanlışımız, hatamız bilgilendirme konusunda olmuş olabilir. Lütfen doğruları veya eksikleri yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kusuruma da bakmayın. Hani araştırdım ama bir yere kadar araştırabiliyorum. Hayatın ömrünü vermiş arkadaşlarımız var bildiğim kadarıyla burada. Bu arada figürün yapımında bana fikirleri destek olan Makros Robotech dünyasının müdavimlerinden, Türkiye'deki ustalarından sayabileceğim tabii ki. Başta Emrah Ayıldız olmak üzere Bora Bilgiç'e de teşekkür ederim. Bu bilgilendirmeden sonra hadi biraz figürle oynaşalım diyorum. Gemiyi PDF formatı indirdikten sonra normalde A4 kağıdı büyüklüğündeydi. Ben A3'e bastırıp normal 80 gramlık kartona bastırmıştım. Öyle kesip biçmeye başladım. Sonra zaman geçtikçe tabii bunların kalın yetmeyeceğini gördüm ve bazı yerlerini tekrar değiştirip tekrar yaptım
200 gramlık kartona kadar, özellikle gövde kısmını 200 gramlık kartona kadar bastım. Çünkü taşımayacaktı. Bu bir karton, yani içinde bir ana iskelet yok. Dönüşümü sağlayabilmem için parçalara ayırıp dönüştürüyorum. Bunu da size gösteriyorum şimdi yavaş yavaş. Transformers koleksiyoncusu arkadaşlarım da bileceği gibi bu tarz figürlerde çok eklem ve çok komplike hareketli parçalar bulunuyor. Robotech'te de öyleydi. Bende hiçbir örnek yoktu, gerçek örnek. Ben YouTube'da bulduğum bir Robotech versiyonu, Yamato versiyonuydu herhalde hatırladığım kadarıyla. Şimdi görüyorsunuzdur mutlaka. Bunu örnek alarak üzerine değişiklikler yaptım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama neredeyse tümünü uyguladım sayılır. Bayağı uğraştım ama gerçekten. Çünkü dönüşme esnasında her şeyin yeri değişiyor, her şeyin şekli değişiyor. Bunun için ancak çıkartmamız lazımdı yerlerini. Çünkü onun için bir iskelet oluşturamazdım. Şöyle yapalım. Öncelikle gövdeyi bir kaldıralım. Evet. Bu da içindeydi. Alt gövdenin durması için, ağırlıktan durması için bazı parçalar koymam gerekiyordu. Bunu boyamamışım, unutmuşum. Magnum çubuğu bunlar. Yapıştırmayla şey yaptı. Ve içine destek olarak maalesef kenarlarını küçük kazaya kurban geldiği için silikonla tutturdum. Evde bir güzel bir bebeğim var ve o indirip üstüne basmış. Bunlar biraz cam olduğu için tekrar bunları sağlamlaştırmak zorunda kaldım. En azından sağlam. Burada da ekstra parçalarımız var. Bunu da biraz sonra göreceksiniz. Özellikle şimdi de göreceğiniz gibi neodyum mıknatıslar var üzerlerinde. 1 santimlik. Ve diğer taraflarında da küçük pullar var. Mıknatısların tutabilmesi için. Şimdilik bunları çekelim kenara. Kenarda dursunlar. Ne yapacağız? Gemimiz bu şekildeyken robot formuna nasıl dönüşecek? Biraz önce söylediğim gibi parçalar ayırmamız gerekiyor. İşte bir tarafta Daedalus, bir tarafta Prometheus. Onları mıknatıslarla tutuyorlar hep. Kol bölümlerine. Sonra tabi ayaklar var. Ayaklar bu konuda çok zorladı beni. Ayak kısımları. Onlar da ayrı bir şekilde duruyorlar. Çok uğraştım onlarla. Ve çok değişiklik yaptım üzerlerinde. Tabi en büyük olayımız gövde kısmındaydı tabii ki. Evet. Ana silahlar ve şunları da sökeyim de tanıtıma devam edeyim o şekilde. Bunu da sökelim. Hop, fazla çıkmış, pardon. Sökmemiz gereken yer sadece şurası. Evet. Evet. Evet, kaldık. Ana gövdeyle baş başa. Bunu yaparken gerçekten özellikle gövdenin dönme olayı çok sıkıntılıydı. Özellikle sonradan fark ettiğim şu omuzları olduğu bölümü maalesef daha ince kartondan basmıştım ve tekrar yapma cesaretini bulamadım çünkü çok komplike bir şeydi. Ama yapmak zorundayım. Bunların içini doldurdum. Resimlerde de görüyorsunuzdur şimdi. Birkaç parça resimde atıyorum kenarlara. Yani doldurmasaydım taşımayacaktı, sarkıyordu. Çünkü gemi modundan robot moduna dönüşürken tamamen dönmeleri gerekiyor hepsinin. Burası dönüyor, ana gövde dönüyor.
Şöyle bunların hepsi parça parça çıkıyor çünkü. Bakın hepsinin içinde gördüğünüz gibi düğmeler var. Hatta bunlar düğme değil, bunlar çıt çıt kullandım. Bazı yerler mıknatıslar var gövdeye sabitlensin diye. Esas ana gövde olayı burada. Burada mıknatıs. Çünkü bunların hepsi dönüyor. Ayrıyeten kendi içinde dönen, söylediğim gibi YouTube'daki Yamato versiyonundan örnek alıp da yaptım. Nelerde ne kullandığımı göstermek istiyorum. Şu iç mekanizma ana gövdedeki dönüşüm mekanizmasını yaparken kullandığım çünkü ayakların geriye gelip aşağı dönmesi için kullandığım şu kısım, bildiğiniz CD kabının kestim. Delik açtım. Delikten çubuk geçirdim. Çubukla sabitledim onları. Ayrıyeten baş ve kaptan köşkü kısımlarındaki alt destek kısmı içinde böyle bir şeyler kullandım. Yamato versiyonunda vardı. Orijinal versiyonunda var mı hatırlamıyorum ama hatta arkasında bu katlanır bir şekilde arkaya doğru katlanıyor. Biraz sonra göreceksiniz. Robot versiyonda baş kısmı birleşsin diye şöyle bir parça da koydum buraya. Burası tekrar böyle birleşiyor. Ayaklar buraya girecek. Sabitlemek için neodyum mıknatıslarımız da var tabii ki. Yine kolları ve yan silahları tutan, taretleri tutan kısımda öne ve arkaya tam dönüşüm modunda tamamen çok uğraştırdı gerçekten. Şunlar yine CD kabı dış kısımları. Bunlar karton, normal 80 gramlık karton. Şu taretlerin dönmesini sağlayabilmek için bakın bildiğiniz şuralardan şuralardan bildiğiniz çıt çıttı bunlar. Çıtları koydum. Bakın şurada çıtlar var, görebiliyorsunuz. Bunlar çıkabiliyor yerinden ama çıkartmıyorum çünkü takması zor oluyor genelde. Yine gövdenin altında şu bölümde çıt var tekrar şuralarda. Aynı şey diğer tarafta da geçerli. Mıknatıs arıtması için yine çıtın iç kısımları. Tabii çok şey geldi başına arkadaşın. Bayağı bir düştü, tekrar yapıldı falan. Ana gövdeyle bu kısımlar gerçekten zordu. Şimdi tekrar yerlerine oturtalım. Evet, şurada kalsın. Pıt. Çıt sesini duyursanız her şey yolunda demektir. Evet. Şöyle biraz daha uzaklaşalım, yer kaplamasın. Evet. İlk başladığım zamanlarda uç ana silahların birleştiği yerlerde mıknatıs vardı. Küçük mıknatıslar vardı. Küçük neodyumlar var burada. Hani omuz kısmına geldiği zaman dönmesini sağlamak için, ama buraya sağlam ileride tekrar çıt takacağım. Yine bu aralarda çıtlar var. Dönebilmesi için. Sabitlemek için yine neodyumları sabitlemek için, tutması için yine pullar var. Bu her iki kolda da, silahta da var bunlar. Evet. Ayaklar keza öyle. Tabanlar hareketli. Karton sonuçta çıkabiliyor. Takılabiliyor. Bacaklar. Az önce küçük bir kaza oldu. Tekrar devam ediyorum. Ayaklarımız herhangi bir değişiklik olmuyor. Hazır. Şimdi gelelim gövdedeki değişikliklere.
baş kısmındaki parçayı birleştiriyoruz. Birleş. Parça birleşiyor. Sabit olmuyor gerçi. Evet. Parça birleşti. Birleştikten sonra arka kısımda şurada Yamato versiyonunda bu şekildeydi. Ben de bu şekilde yapmak istedim. Hoşuma gitti çünkü. Kaldırdık. Parça aşağı düştü ve bu kısımda ve kafa kısmını tekrar birleştireyim şöyle. Artık o kadar duruyor. Evet. Tık sesini de duyduk. Oturdu. Şimdi esas olay gövde kısmındaki bu dönüşümde. Gövdeyi döndürüyorum. Her şey aşağıda kaldı. Zaten onun için mıknatıslı her şey. Aldım. Yukarı çıkarttım. Buraya oturdu. Diğer tarafında aldım. Yukarı çıkarttım. Buraya oturdu. Sonra omuz kısımlarını döndürüyorum. Taletleri kökten tutup yukarı çeviriyorum çünkü bunlar çok ince. Evet. Ve koltuk kısmında aşağı indiriyorum. Evet. Diğer tarafını da aynı şekilde yapmam gerekiyor. Kaldırdım. Omuz taletlerini kaldırdım. Ve kolunu da aşağı indirdim. Çok uğraştım. Çok fikir geldi ama şuradaki delikler, deliklere ayaklar delikleri monte edeceğiz. Evet. İnşallah tutar çünkü küçük bir kaza almıştı az önce. En azından dursun. Birazcık daha uzaklaşayım. Evet. Hatta birazcık daha uzaklaşabiliriz. Çekmenin başında göstermiş olduğum şu iki parçayı kollara tutması için geliştirdim. Şöyle olacak onlar da. Birini sağa, birini sola koyuyorum. Zaten otomatik olarak çat diye alıyorlar kendileri arkadaşlar. Sonra kemiler geliyor. Birini buraya koydum. Birini de bu tarafa. Küçük bir operasyondan sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sırt taletleri de karşımızda. Yani sırta gelecek. Artık onlara ne isim veriyorsanız tam olarak bilemeyeceğim ama kusura bakmayın artık. Evet. O sol taraf. Evet. Bunu da şu kısmını da çevirdik. Ve omuz kısmına yerleştiriyorum. Diğer parça yerleştirelim. Bunu da döndürelim. Orada sırt kısmına yerleştirdikten sonra figürümüz tamamlamış şekilde. Evet. Boyun sağa solu hariç ve ayaklar, bacak eklemleri hariç
Neredeyse bütün ekranlar hareketli. Ama pek böyle şu pozisyon amaçlı fazla bir pozlama yapılabilecek durumda değil. Güzel bir şekilde duruyor böyle. Uzun zaman uğraştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Son hali bu. Tabii daha güncelleme olacaktır. Fikirlerinizi de bekliyorum. Uzay gemisi modundayken bir de boyut karşılaştırması yapmak istiyorum. Evet. Transformers Silverbolt. Voyager. Dodge. Ve bir adet de Tiny Transformers. Hatta bunu şöyle de koysak mı acaba? Biraz büyük kaldı ama. Evet. Umarım boyut hakkında fikriniz olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel projelerim var yakında. Onları da paylaşacağım tekrar. Birkaç projem daha var. Zaten abone olmuştunuz ama gene de abone olup beğenirseniz daha çok çalışırız. Daha güzel projelerde karşınıza çıkmak isterim. Sevgiler.